Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Önceki bölümde Minecraft'taki bütün zırh şablonlarını toplamıştık. Onları ararken de bir antik şehir bulmuştuk. Bu bölümde antik şehrin bekçisi ve Minecraft'ın en güçlü boss'unu tek vuruşta kesmeye çalışıyorum. Eğer bu challenge'ı başarabilirsek Warden Farm'ı yapacağız. Bu farmdan kazanacağımız Sculk katalizörlerini nerede kullanacağımızı öğrenmek istiyorsanız videoyu atlamadan izlemeye devam edin. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Antik şehre gitmeden önce oradan yağmaladığımız çevik sinsi 3 büyümüzü pantolonumuza bir basalım. Aynen, son seviyesi 3 zaten. Artık eğildiğimizde de normal yürüdüğümüzdeki kadar hızlı hareket edebileceğiz. Bize lazım olacak eşyalarımızı hızlıca toparlıyorum. Yanıma bir sürü yün ve cam aldım. Onun yanında da yapı blokları ve redstone malzemeleri alıp daha sonra hızlıca antik şehre doğru yola çıkıyorum. Evet, mekanımıza geldik dostlar. Burada sürekli eğilerek hareket edeceğiz. Zaten pantolonumuzda da çevik sinsi büyüsü olduğu için eğildiğimizde de gayet hızlıyız. Yukarıdan farmı kurabileceğim yerlere bakıyorum. Bu merkeze yakın bir yere mi yapsak diye düşündüm ama sağını solunu falan biraz kırıp değiştireceğimiz için bu merkezin şeklini de bozmayalım. Orijinal kalsın. Biraz uçalım, şöyle sağdan soldan bir yer bulmaya çalışalım kendimize. Çağrıcısı olan yerler lazım bize. En uygun yeri bir bulalım. Daha sonra farmı kurmaya yavaş yavaş başlarız. Aslında burası uygun gibi. Burada 2 tane çağrıcı var. Bize bir tanesi yeter. Şu karanlık etkisinden bir kurtulalım. Bu wardenlar bir gitsin. Daha sonra burayı bir temizleyelim dostlar. Wardenlardan kurtulduk. Şimdi yapmamız gereken şey bu etraftaki fazla çağrıcıları ve sensörleri temizlemek olacak. Yakınımızda ne kadar çağrıcı varsa hepsini kaldırmalıyız ki burada farmda AFK falan bırakınca bize sorun çıkarmasınlar. Yalnız çapamızı ve gece görüş iksirlerimizi unutmuşuz. Ben gideyim önce onları alayım. Önümüzü de bir görelim, rahat rahat çalışalım burada. Eve gidip malzemeleri aldım geldim. Sadece bir tane çağrıcı ayırdım ve geri kalan her şeyi bu alandan temizliyorum hızlıca. Buradaki kazı işlerimiz bitti. Sadece çağrıcı kaldı bir tane. Ama burada farmı kurmaya başlamadan önce bu antik şehri komple bir keşfedelim. Ne var ne yok her şeyini bir görelim istiyorum. Ve bu hariç alandaki şu yukarıda gördüklerimiz de dahil bütün çağrıcıları tek tek kaldıralım. Yani burada dolaşırken bir sıkıntı yaşamayalım artık. Tabi bu sırada sıkıntı yaşarsak diye yanıma netherite zırhımı da alayım. Bunları hızlı kırabilmek için netherite çapamı da aldım geldim. Bak mesela bu. Eğilince hızlı hareket edebilmek bayağı büyük bir avantaj burada. O yüzden buraları keşfetmeden önce bu büyüyü alıp kesinlikle basın zırhınıza. Bak Mendebur'un gelişe bak. Böyle sıkıştığımız zamanlarda direkt uçup kaçacağız tabii ki. Bak yine koşa koşa geliyor bak. Aha geldi. Uf, fena vurdu. Hemen tüyelim. Oğlum burada da mı çağrıcı var? Her yerde çağrıcı var ya. Nerede? Aha dibimizde çıktı bak. Tam dibimde. Hangisi çağırdı ki bunu acaba? Gece görüşte öyle kötü bir zamanda bitti ki mecbur uçacağım buradan ama. Aynen tam tahmin ettiğim gibi çakıldık bir yere. Neyse, totemin biri gitti, daha yedek totem var yanımızda, sıkıntı yok. Sanırım bütün çağrıcıları topladık. Bu merkezin altında gizli odalar oluyor. Onlara bir bakalım beraber. Hemen şu ön taraftan giriş yaptım. Burada bazı redstone devreleri var. Burası kapıyı açıyor. Bunları alalım. Beleş severiz. Diğer odalar boş. Daha önce buralarda birileri yaşamış görünümü var. Burada bir köylü mesela etkileşime girdiğinde bu ışık yanıyor. İşte burada daha önceden köylüler çalışıyormuş. Büyüler falan deneniyormuş. Daha önceden burada yaşayanlar vardı. İzlenimi vermişler. Burada bir şalter buldum. Buraya tıkladığımızda bakın bu devreyi aktif ettik ve kapı açıldı.
Hoş olmuş. Güzel detaylar. Bu karşılaştırıcıları falan yağmalayacağım tabii ki. Burada öyle görülebilecek çok da fazla bir şey yok. Bu kadar burası. Bakmadığımız sandıklar var mı acaba? Onları bir öğrenelim. Antik şehirler gerçekten çok büyük. Hatta Minecraft'ın en büyük yapıları olarak geçiyor. O yüzden keşfetmesi, tamamen temizlemesi en zor yerlerden biri. Bakın o dünya kadar çağrıcı kaldırdım ama hala var sağda solda. Bunları denk geldikçe toparlayacağız. Almadığımız sandık falan var mı diye bakalım önce biz. Bir tane burada kalmış. Geri kalan hepsini zaten toplamışız önceki geldiğimizde. Hiç bırakmamışız. Başka görmedim ben yani buralarda. Hemen hemen her yere de uçup baktık, gezdik. Herhangi bir sandık kalmamış. Yağmayı tamamladığımıza göre farmımızı kurmaya başlayabiliriz artık. Daha öncesinde bir plan program yapmadım. Tamamen doğaçlama olarak yapacağız. Mantık belli zaten. Çağrıcıyla warden'ları çağır, yukarı çıkar, boşluğa düşür. Olayımız bu. O yüzden öncesinde çok bir hazırlık yapma gereği duymadım bu farm için. Basit bir farm ama işimize çok yarayacak bir farm. Ne işimize yarayacağını da videonun sonuna doğru, farm bittikten sonra göreceğiz hep beraber. Warden farmını yapmadan önce kendime koyduğum bir challenge var. Bu challenge'ı tamamlarsak o zaman Warden farmını yapmaya hak kazandık diyebilirim. Challenge'ımız tek atışta Warden'ı öldürmek. Sınama zindanlarını yağmaladığımız bölümde topuzu yapmayı başarmıştık ve büyülerini de tamamlamıştık. O bölümde de topuzu en iyi nerelerde kullanabiliriz, ilerleyen bölümlerde göreceğiz demiştik. Bugün topuzu kullanma günü. Tek atışta Warden'ı öldürmek için topuz kullanacağız. Ama ondan önce Warden'ın sabit kalması gerekiyor. O yüzden hemen basit bir düzenek kuracağız. Warden'lar kör moblar, yani görmedikleri için sese ve kokuya daha duyarlılar. Ters oldu. Biz de bu mekaniği kullanarak buraya bir ses tuzağı yapıyoruz. Bakın bu sürekli ses çıkardığı için Warden bu sese doğru gelecek ve burada hazırladığımız çukura düşecek. Şimdi tam bunun dibinden yukarı doğru 120 blok yükseğe çıkacağım. Ne kadar yükseğe çıkarsak etkimiz o kadar fazla oluyor. 120 tane iskelemi ben ayarladım. Bunların hepsini yerleştirdiğimizde istediğimiz yere çıkmış olacağız. Hemen bunları yerleştirip geliyorum dostlar. 120 blok yukarı çıktık. Yüksekliğimiz şu an 69. En alta geldik. Bu süngerlerden kurtulalım. Daha sonra bunun üzerine çıkıp Warden'ı çağıralım. Evet, spawn oldu. Şimdi oradaki sesi algılayıp o çukura doğru girmesi lazım. Şu an bizim kokumuzu algıladığı için orayla ilgilenmiyor. Böyle biraz uzaklaştım. Evet, sinyali aldığı için sese doğru gitti ve hazırladığımız çukura düştü. Şimdi tek yapmamız gereken şey bu açtığımız çukurdan en üste doğru uçmak. Warden'dan hasar yemeden bunu başarırsak süper olur. Evet, gayet güzel bir şekilde kaçtık. Biraz heyecan yaptım. Bakalım başarabilecek miyiz? Topuzu elime aldım ve tek vuruşta Warden'ı öldürmek için atlayışımızı yapıyorum. Biraz heyecanlandım. Umarım bu serinin sonu olmaz. İşte bu. Warden'ı tek atışta indirdik. Bayağı eğlenceliydi ve bir o kadar da heyecanlıydı dostlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Warden'a tek attığımıza göre artık bence farmı yapmaya hak kazandık diyebiliriz. Yine bunun etrafını kapatıyorum. Bize bir sorun çıkarmasını istemeyiz. Tamam, kendimizi güvene aldık. Burayı hemen toparlıyorum. Şimdi farmımızı kurmaya başlıyorum. Bu çağrıcının hemen altına yerimiz belli olsun diye bu şekilde bir blok koydum ve burayı komple merkezden itibaren her kenara 5'e 5 basamaklarla kapatacağım. Warden'lar bu çağrıcıdan itibaren 11'e 11'lik bir alanda spawn oluyorlar. Buralarda doğmasını istemediğimiz için basamakla kapattık. Artık doğacağı yeri biz belirleyebileceğiz. Şimdi buraya bir tam blok attım. İskelelerle yukarı doğru çıkıyorum. Bu çağrıcıdan itibaren 4 blok yukarı çıkacağım. Burası 1, 2, 3 ve bu da 4. bloğumuz. Hemen bunun üstüne Warden'ın doğacağı alanı yapıyorum. Böyle 3'e 3'lük bir alan hazırlayacağım hemen. Ve bunun etrafında 3 blok döneceğim. 2 blok yapı bloğu kullanacağız. En üstte de bu şekilde camları atacağız ki bu duvarların üzerinde de doğmasınlar. Evet, burada 3'e 3'lük bir platform ayarladık. Bu tarafa da toprakları koydum. Buraya sınırsız su yapıp daha sonra bunları ruh kumuyla değiştireceğiz. Çünkü Warden'ları yukarı taşımamız lazım. Şöyle de bir alan açtım oraya. Çağrıcıdan 27 blok uzaklaştığında bu çağrıcılar tekrar bir Warden çağırabiliyor. O yüzden en az 30 blok yukarı göndereceğiz ve oraya bir öldürücü sistem yapıp Warden'ları orada öldürteceğiz otomatik olarak. Yukarıdaki Warden ölmemiş olsa da buradaki çağrıcı onu algılamayacağı için yeni bir Warden spawn edecek ve o da yukarı gidip sürekli daha hızlı bir şekilde eşyaları kasabileceğiz burada. Buradaki tek blok bize yeterli olacaktır. Buradan yukarı doğru bir 30 blok önce çıkalım. Daha sonra da ruh kumunu ayarlayalım.
Buradaki toprağı bir blok aşağıya aldım. Kelplerimi de aldım buradan. Burada sular karışmaması için 3 tane levha atıyorum. Daha sonra en üstten bir kova su akıttım. Burayı komple varekle doldurduğumuzda burası artık sınırsız su olacak. Varekleri tekrar kırdım. Buradaki toprağı da ruh kumuyla değiştirdim. Asansörümüz artık hazır. Warden'lar direkt bu yukarı kadar gelecekler. Öldürücü çemberimizi bu tarafa doğru kuracağız. Hemen buraya 3 blok çektim. Kenarlarında 2'şer blok yükseltiyorum. Şimdi burayı birazcık kazacağım ve buraya her zaman yaptığımız Trident öldürücüyü kuracağım. Bunların üstünde camla kapatabilirim. Şimdilik altını böyle açtım. Sandığımızı yerleştirip hunilerimi ekliyorum. Üzerine de hemen bir maden arabası koydum. Şimdi burayı doldurabilirim. Gece görüş iksirimiz bitti. Meşale ile devam edeceğiz. Son olarak buraya bir tane trident atıyoruz ve buradaki işimiz bitmiş oluyor. Buraya bir tane kapı koydum. Onu da açtım. Buraya da bir kova su koyduğumuz zaman buraya gelen wardenlar artık buraya itilecekler direkt. Biz buradan aşağıya inebiliriz tekrar. Bir denemesini yapmak istiyorum önce. Yünleri aldım buradan. Bir iki kere bağırdığında gelecektir. Bunlar iskelede spawn oluyor muymuş? Bak bunu bilmiyordum. Size daha iyi gösterebilmek için gittim biraz gece görüş iksiri yaptım geldim. Şimdi devam edelim. Warden'ların sese duyarlı olduğunu daha önce söylemiştik. Gürültü yaparak onları bu suya doğru çekeceğiz. Onu da şu şekilde yapalım. Buraya bir yapışkan piston attık. Önüne bir tane gözlemci. Gözlemcinin arkasına bir tane tuzak kapısı. Ve daha sonra buna bakan bir gözlemci daha koydum. Artık burada gürültü çıkaran bir sistemimiz oldu. Bu çok gürültü yapmasın diye ihtiyacımız olduğu zaman sadece çalıştıracağız. Bu yapışkan piston yardımıyla kapatıp açabiliriz. Şimdi bir denemesini yapacağım hemen. Önce bunu açalım. Charger'ın üstüne çıktım ve bekliyoruz. Evet. Warden'ımız spawn oldu. Oradaki gürültüye doğru agrolandı ve yukarı gitti. Biz üstünde olduğumuz için yeni Warden'ımız da spawn oldu. O da sese doğru hareket edip gördüğünüz gibi suya kapıldı ve yukarı gitti. Şimdilik burayı kapattım. Yukarı gidip bakalım her şey yolunda mı diye. Burada bir sıkışma olmuş. Hop bize vurmadan kaçtım. Geçebilecekleri kadar bir alan açtım orada. Şimdi onların ölmesi bitsin. Yukarıya çıkıp düzgünce bir ayarlayacağız. Ayrıca gelen ganimetleri de ben buraya aşağıya taşıyacağım. İsterseniz oraya kadar bir merdiven kurup direkt böyle merdivenle çıkıp kendiniz sandıktan da alabilirsiniz. Ama ben yukarı çıkmakla uğraşmak istemiyorum. Buraya bir sandık yapıp direkt malzemelerin buraya gelmesini istiyorum. Ona göre bir şey ayarlayacağız. Önce bir wardenların ölmesini bekleyelim. İlk olarak yukarı çıktım. Burayı ayarlayalım. Önce bir genişletelim. İyice takılma falan olmasın bir daha. Tamam. Şimdi güzel oldu. Ben bu tarafa bir çiftli sandık attım. Aşağı yukarı diğer sandığın hizası da şuralar. Buradan yukarı komple hunilerimi dizeceğim. Burada normalde dağıtıcı falan da kullanabilirsiniz ama elimde demir çok fazla olduğu için demir farmımız mükemmel çalışıyor. O yüzden en rahat bu şekilde olacak. Siz isterseniz dediğim gibi bir tane dağıtıcı koyup malzemeleri direkt aşağı doğru göndertebilirsiniz. Sandığa ulaştım. Hemen bir yana geçeyim böyle. Buradan yan tarafa doğru bağlamış olduk. Bütün malzemeler aşağıdaki sandığa gelecek artık. Şu aşağıda oluşturduğumuz 11'e 11'in dışında tutmaya çalışın yaptığınız her şeyi. Yoksa Warden'lar onların üzerinde spawn olacak. Tekrar uğraşmak zorunda kalırsınız. Buradaki sistemimize bir tane şalter koymuştuk altına. Oradan açıp kapatıyorduk. Şimdi o açıp kapatma işini de halledelim buradan bir. Yani buradaki öldürücü sistemi açmak için sürekli aşağı yukarı gidip gelmeyelim. Onun için de basit bir meşale kulesi yapacağız. Hemen bu pistonun arkasına 2 blok attım. Buraya bir tane meşale, önüne de bir kızıltaş koyduğumuz zaman buradaki sinyali artık aşağıya çekebiliriz. Şimdi buradan aşağı kazacağım. Bir tane meşale, bir boşluk bırakacağım. Yine bir meşale koyup öyle bir meşale kulesi yapacağım. Şu an çalışıp çalışmadığına bir yukarıdan bakmam lazım. Ona göre en aşağıdan şalterini ayarlayacağız. Şu an çalışıyor. Buraya bir redstone tozu, önüne de bir şalter attığımda şimdi kapanmış olması lazım.
Evet, öldürücü sistemimizde aşağıdan kontrol edeceğimiz düzeneyi ayarladık. Sistemi iki şekilde başlatacağız. Birincisi bu. Suya doğru wardenları çekmek için bunu kullanacağız. Öldürücü sistem için de burayı kullanacağız. Yukarıdan malzemelerimiz de geldi. Diğer ölen iki tane warden'dan katalizörlerimiz düşmüş. İkisi de burada sandığımızda. Şimdi sistemi başlattım. Çalıştırmak için yapmamız gereken şey çok basit. Bu çağrıcının üstüne çıkıyoruz ve sadece burada bu şekilde AFK bırakıyoruz. Biz üzerinde olduğumuz sürece bu tekrar çalışacak ve warden'lar sınırsız bir şekilde sürekli doğup yukarı öldürücü sisteme gidecekler. Biz de şu arkamızda gördüğünüz sandıklar sayesinde bütün malzemelerini direkt alabileceğiz. 5 saniyede bir yeni bir warden spawn oluyor gördüğünüz gibi. Sistem gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Çok gürültülü bir sistem. O yüzden oyunun seslerini iyice kıstım sizleri rahatsız etmemesi için. Şimdi bu sistemi neden yaptığımıza gelirsek. Evet, warden'ın biri daha ölmüş bu arada. Üçüncü katalizör de gelmiş bize. Bu katalizörler içlerinde XP taşıyan bloklar. 5 katalizörle 2,5-3 XP arası XP kazanabiliyorsunuz. Bizim XP derdimiz yok. Farmlarımız var yeterince. Yalnız kazı yaparken veya başka bir şeylerle uğraşırken gördüğünüz gibi eşyalarımızın dayanıklılığı neredeyse bitiyor. Hatta 1-2 tane kanat, birkaç tane kazma kırdığımız oldu. Eşyalarımızı kaybetmemek için bu farmı yaptık. Steklerce yanımıza alacağız ve bunları kırdığımız zaman bakın ciddi bir XP dökülüyor ve bu sayede eşyalarımızı, kanatlarımızı vesaire her şeyimizi direkt tamir edebileceğiz. Yani yanımızda 5 stek büyü şişesi taşıyacağımıza sadece 1 stek katalizör alırsak hiçbir zaman eşyalarımızı kaybetmeyiz. Şimdi bunları da anlattığımıza göre dostlar bu bölümümüzün son aşamasına geçelim. Bütün farmlarımızda yaptığımız gibi buraya uygun bir build yapacağız ve daha sonrasında da videoyu bitireceğiz. Sizi sinematik çekimlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.
Evet dostlar, bu build'imizi de bitirdik. Şimdiye kadar yaptığımız en büyük heykel bu oldu. Tabi oyundaki en büyük yaratıklardan biri olduğu için heykeli de ona göre büyük oldu. Ben oldukça beğendim. Renk tonlarını falan güzel ayarladık bence. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Farma girişimiz şu taraftan. Buradan bir kapı açtım. Standart yine su yoluyla iniş çıkışımız da burada. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkışımız da bu şekilde. Yine ruh kumu asansörüyle beraber yukarı kadar çıkıyoruz hızlıca. Bu videoluk benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.